Krallıkların, teknolojinin ve büyünün iç içe geçtiği Nan diyarına hoş geldin. Burada gerçek birer kahraman olmaya aday genç Nexo şövalyeleriyle tanışıyoruz. İçlerinden Clay Morrington doğal liderliği ve soğukkanlılığıyla hemen öne çıkıyor. Lance Richmond, Aaron Fox, Axel ve Macy Albert var. Her şey Kral ve Kraliçe Aldert'ın adil yönetiminde sarayın huzurlu salonlarında başlıyor. Ama eski soytarı Jethro hayattaki yalnızlığı ve kırgınlığı yüzünden karanlık tarafa kapılmaya başlıyor. Tam o sırada gizemli bir nesne, Canavarlar kitabı Jethro'nun aklını çeliyor ve onu kendi kuklası haline getiriyor. Kitabın karanlık gücüyle Jethro kabus gibi bir canavar ordusunu çağırıp Night'ın krallığını kaosa sürüklemeye yemin ediyor. Tek umut dijital büyücü Merlock 2.'nın önderliğinde birleşen Nexo şövalyeleri. Merlock 2.tü şövalyelere Nexo güçleri yani dijital büyüler kazandırıyor. Onlara rakiplerinin karşısında avantaj sağlıyor ve büyük mücadele başlıyor. Jethro kilometrelerce uzağa fırlamış halde uyanıyor. Peşine düştüğü tüm sihirli kitaplar etrafa saçılmış, bir tek Canavarlar kitabı onun yere çakılmasını engellemiş. Artık Jethro'nun elinde bu karanlık kitap var ve onu kendisiyle dalga geçen herkese karşı silah olarak kullanmaya karar veriyor. O sırada kral ve yeni yetişmiş şövalyeler Murlock'un kütüphanesinin harabeleri arasında umut arıyor. Ama zaman daralıyor çünkü Jethro yeni yarattığı sihirli canavarlarla kralın kalesine saldırıya hazırlanıyor. Clay hemen liderliğe soyunuyor ve şövalyeleri savunmaya organize ediyor. Ava ise perde arkasında çalışıp peşinde olduğu makinenin hayaletinin aslında dijital Murlock olduğunu keşfediyor. Şimdi Murlock büyülerini dijital ortamda kullanabiliyor ve şövalyelere tam zamanında uygun silahları indirip yükleyebiliyor. Sonunda Murlock'un yardımıyla Jethro'nun saldırısı püskürtülüyor ve ekip resmen Nexo şövalyeleri unvanını kazanıyor. Fortrax adını verdikleri devasa yuvarlanan kalelerinde harekete geçiyor. Bu muhteşem karargah, Merlock 2.0'ın ana üssü ve şövalyelerin tüm Night'ana hızlıca müdahale edebildiği mobil kale. Bu arada Jethro boş durmuyor. Yepyeni canavarlar yaratıp başkentten uzaktaki bir kasabaya saldırıyor. Şövalyelerin ona ulaşamayacağını düşünüyor. Bölümde iki paralel hikaye izliyoruz. Bir yanda şövalyeler dijital büyüyle ilgili eğitimlerine devam ediyor ve takım ruhunu geliştiriyorlar. Diğer yanda ise Jethro yeni canavarlar deniyor, gücünü keşfetmeye çalışıyor ve Canavarlar kitabıyla planlar kuruyor. Ama bölümün sonunda Nexo şövalyeleri dev kaleleriyle kasabaya adeta yuvarlanarak yetişiyor ve Jethro'nun akıncılarını büyük bir mücadeleyle alt ediyor. Bir sonraki bölümde Jethro, kırsalda Kaos kitabını buluyor ve onu Canavarlar kitabına yem yapması gerektiğine karar veriyor. Ama Canavarlar kitabı Jethro'yu uyarıyor. Buna hazır değilsin, Jethro ise dinlemiyor. Kitap kaotik canavarlar salıyor ve Jethro da bunları kullanıp iş gezisinde olan kral ve kraliçeye saldırıyor. Tam o anda Nexo şövalyeleri devreye giriyor. Yaratıkların saldırılarını engellemek ve Macy'nin ailesini kurtarmak zorundalar. Clay liderliğini gösteriyor, kaosun ortasında şövalyeleri toparlıyor. Elinde ise şövalyelerin onur kitabı var. Takımın nasıl yaşaması gerektiğine dair bütün kuralları barındırıyor. Bir sonraki bölümde şövalyeler Spot'un kasabasına varıyor ve köylülerin garip şekilde korkmuş olduğunu fark ediyorlar. Clay, bir çocuğu kuyuya düşmekten kurtarınca Murlock yakınlardaki kara ormanda gizli bir kötülük kitabı olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu sırada Jethro ve Canavarlar kitabı insanlara en büyük korkularını yaşatabilen Viparella adlı bir canavarı serbest bırakıyor. Şövalyeler kara ormana girince Viparella korkularıyla yüzleştiriyor. Clay bir prensesi kurtaramamaktan korkuyor. Aksi örümcek goblinlere yemeğini kaptırıyor. Lance hayalindeki hayranları tarafından alaya alınıyor. May ise prenses elbisesiyle rezil oluyor. Aaron ise etkilenmiyor çünkü hiç korkusu olmadığını iddia ediyor. Viparella'nın tüm korkutma girişimleri boşa çıkıyor. Aaron cesaret hattı gücünü kullanarak diğer şövalyeleri kurtarıyor ve birlikte Viparella ile Jethro'yu karşılarına alıyorlar. Sonunda Jethro kendi alay edilen soytarı kabusuna hapsoluyor. Spot'un köylüler eski huysuz hallerine dönerken Clay başarısızlığına kafayı takıyor. Murlock ise mizahi şekilde Aaron'ın gerçek korkusunu açıklıyor. Hiçbir şey yapamamak. Bölüm Murlock'un şu sözüyle bitiyor: en cesur şövalyelerin bile korkuları vardır. Sonraki bölümde Lance, Nan diyarında geçen klasik bir filmin yeniden çevriminde başrol oynamayı kabul ediyor. Altın Kale. Jethro ve Canavarlar kitabı. Bir köyü yağmalarken Altın Kale filminin afişini görüyor. Jethro bunun sadece aptal bir film olduğunu
gerçekte böyle bir yer olmadığını savunuyor. Film setinde Lance, diğer şövalyeleri figüran olarak davet ediyor. Fakat şövalyeler Lance'in nasıl yansıtıldığını görünce öfkeleniyorlar. Jethro senaryoyu almak için film setine saldırdığında yönetmen, "Çekmeye devam edin. Bu dövüş sahnesi harika" diyerek kameraları durdurmuyor. Şövalyeler Jethro'yu alt ediyor. Yönetmen, "Ben bundan film çıkarırım" diyor. Galada Lance cesur şövalyeyken komik bir yan karaktere dönüştüğünü izlerken utançtan kıpkırmızı oluyor. Macy ise yönetmenin yeni yıldızı olarak filmde parlıyor. Başka bir bölümde şövalyeler lüks misafirperverliğiyle ünlü Digging Treasures'ı ziyaret ediyorlar. Ama onun çabaları biraz yapmacık geliyor. Bu sırada Murloc yakınlardaki bir labirentte aldatma kitabının izini bulduğunu şövalyelere bildiriyor. Şövalyeler labirente giriyor. Peşlerinden Jethro ve canavarları geliyor. Çeşitli zorluklarla yanıltıcı yollar, illüzyonlar, taş canavar Dingo ile karşılaşıyorlar. Axel, Dingo'nun aslında dürüst olduğunu anlıyor ve şövalyeler labirentin merkezine ulaşıyor. Merkezde iki ekip aldatma kitabına ulaşıyor ama kitap kendini korumak için illüzyonlar yaratıyor. Jethro ve Axel ikisi de kitabı kaptıklarını sanıyor ama Axel'in kitabı sahte çıkıyor. Labirent ve tüm tehditler bir anda yok oluyor. Her şeyin kitabın illüzyonları olduğu anlaşılıyor. Şövalyeler toparlanıp Digging Treasures'ın annesine dönüyor. Ona kendisi olmasının yeterli olduğunu hatırlatıyorlar. Dington'un ikramlarının tadını çıkarırken Fortrax'ta Ava ve Murloc kitabın sahte olduğunu anlıyor. Jethro'nun onları kandırdığını ve gerçek aldatma kitabının hala kayıp olduğunu fark ediyorlar. Bir başka bölümde Amazement labirentindeki savaşın ardından Jethro ve Canavarlar kitabı, aldatma kitabını da yanlarına alıp kaçıyorlar. Canavarlar kitabı Jethro'yu aldatma kitabının güçleri konusunda uyarıyor fakat kitap gözlerinin önünde kendini çoğaltıyor ve tüm kötü mobil araca kopyalarla dolduruyor. Canavarlar kitabı uyarısını bitirdiğinde Jethro gerçek kopyayı bulamıyor, hepsi birbirine karışıyor. Jethro en sonunda ortalıktaki tüm kopyaları aldatma kitabına yedirme kararı alıyor. Ertesi sabah yalnızca bir kopya kalıyor. Canavarlar kitabı kalan son kopyayı yiyor ve aldatma kitabının aldatıcı güçleriyle doluyor. Şimdi bu ikili yeni kazandıkları güçlerle ortalığı aldatmak için yola koyuluyorlar. Bir sonraki bölümde Jethro, krallığın harabeye dönmüş karanlık bir köşesine dev bir kalenin kalıntılarına varıyor. Canavarlar kitabı bu yeri tanıyor. Kötü büyücü Monster'u burada yaşarmış. Kitap harabelerde güçlü bir sihir kokusu alıyor. Yıkım kitabı. Şimdi kitap Jethro'ya Nexo şövalyelerini yok edip kralın kalesine saldırabiliriz diyor. Jethro yıkıcı canavarlar yaratıyor ve krallığın dört bir yanına gönderiyor. Şövalyeler dağılmak zorunda kalıp her biri tek başına savaşmak zorunda kalıyor. Şövalyeler bu dövüşleri kaybediyor ve ancak takım çalışmasıyla başarılı olabileceklerini anlıyorlar. Şövalyeler krallıkta darmadağın haldeyken Jethro kralın kalesine saldırıyor. Her şey kaybedilmiş gibi görünüyor. Kaçmayı başardıktan sonra geri dönüp Jethro'nun saldırısını görüyor. Diğer şövalyeleri toplaması gerektiğini fark ediyor. Murloc bunun çok tehlikeli olduğunu söylese de Aeron riski göze alıp şövalyeleri bir araya getirerek Nan'ı kurtarmaya kararlı. Sezon finalinde Jethro hala kralın kalesine saldırırken bir an tereddüt yaşıyor. Fakat Canavarlar kitabı ona yeni bir sihirli kitabı yemesini emrediyor. İntikam kitabı. Artık intikam ve yıkımın güçlerini birleştiren Jethro ve canavarları Kral Halbert ve Non krallığından öç alacaklar. Jethro ve ordusu kaleyi kuşatıyor. Kaleyi yıkabilecekler mi? Bu sırada Aeron krallığın dört bir yanında Nexo şövalyelerini birer birer toplamak için yarışıyor. Her yeni şövalye ekibe katıldıkça takım giderek güçleniyor. Hatta Rob da tamir edilmiş zırhıyla Kara Şövalye olarak aralarına katılıyor. Nexo şövalyeleri sonunda birleşiyor. Jethro'yu püskürtüp kaleyi ve kralı kurtarıyorlar. Muhteşem bir zafer. Kral, şövalyelerin cesaretine hayran kalınca Macy'yi resmen bir Nexo şövalyesi olarak takıma dahil ediyor. İkinci sezonun açılışında Robin yeni bir Nexo gücü bulmak için erkenden gizlice dışarı çıkıyor. Ama eline geçen şey sadece uyandıran horoz oluyor ve bu Neo şövalyeleri sabah erkenden zıplatarak deli ediyor. Şövalyeler köy saldırısında lar canavarlarını yendikten sonra Murloc 2.0 onları uyarıyor. Jethro, Şövalyeler Akademisi kütüphanesinde
elindeki sihirli bir kitabın peşinde olabilir. Hem kitabı korumak hem de artan öğrenci sayısıyla baş etmek için yeniden eğitimden geçiyorlar. Takım hem öğrencilerle sahada mücadele etmekte zorlanıyor hem de kütüphanede sihirli kitabı bulmak için onlarca kitabı ayıklamak zorunda kalıyor. Ve Jestro, öğrencilerin yardımıyla kütüphaneye sızıyor. Şövalyeler Jestro'nun sihirli kitabı çalmasını engellese de o kütüphanecinin masasından bir kar küresi kapmayı başarıyor. Morlock 2.0 kar küresinin aslında yıllar önce mühürlenip minyatür hale getirilmiş bir canavar kale olduğunu ortaya çıkarıyor. Jestro kar küresini yanlışlıkla bir volkana düşürüyor ve kale tekrar orijinal boyutuna dönüyor. Şövalyeler eseri korumakta başarısız olsa da hem akademide hem de sahada çok değerli dersler alıyorlar. Bir sonraki bölümde Jestro ve Canavarlar kitabı Lav diyarlarındaki yeni kalelerinde kutlama yapıyor. Ardından kırsalı yağmalamaya karar veriyorlar. Kalenin güvenliği için General Magmar'ı görevlendiriyorlar ve açgözlülük kitabını buluyorlar. Bu kitap lav canavarlarına bitmek bilmeyen bir hırs aşılıyor. Bu sırada Nexo şövalyeleri Lens'in ailesinin altın kaplama galasında her şey tam bir şatafat ve zenginlik gösterisi. Parti devam ederken Jestro ve canavarları saldırıp tüm altınları ve hatta Lens'in ailesini altın koltuklarında kaçırıyor. Lens ilk başta serveti için endişeleniyor, ailesini ise ikinci planda bırakıyor çünkü yıllar önce hayallerini reddettikleri için onlara kırgın. Ama Robin'in takip cihazı sayesinde ailesini kurtarmayı kabul ediyor. Şövalyeler iz sürüp Lav diyarındaki kaleyi buluyor. Kalede Richmond'ların şımarıklığı Magmar ve Jestro'yu çileden çıkarıyor. Altın delisi canavarlarsa ortamı kaosa sürüklüyor. Canavarlar kitabı ganimeti geri vermelerini öneriyor. Jestro'nun grubu dönüş yolunda şövalyeler tarafından pusuya düşürülüyor. Çıkan mücadelede şövalyeler hava şartlarına dayanıklı bir mühür karşılığında altınları ve Richmond ailesini geri alıyor. Richmond'lar eve dönerken hala başlarına gelenlerden bir haber. Lens ise ailesiyle zorlu ama sıcak bir barış yapıyor. Jestro hazineyi kaybettiği için üzülürken Canavarlar kitabı asıl kaosun bütün kötü kitaplar toplandığında başlayacağını söylüyor. Başka bir bölümde Kral Halbert, şövalyelerden çok değerli Ned Knight çizgi romanını Booking Hunter TV'deki bir fuara götürmelerini istiyor. General Magmar hikayeye kafayı takmış. Doğrudan saldıralım alalım diyor. Ama Jestro ona engel oluyor. Herkes kostümlü olacak ve binlerce çizgi roman var. Direkt saldırmak imkansız. Bu, Jestro'nun aklında harika bir sızma planı oluşturuyor. Çünkü kendisi de fuarı yıllardır görmek istiyordu. Jestro, Boom ve canavarlar fuara karışıyor. Herkesin kostümlü olduğu ortamda hiç sırıtmıyorlar. Şövalyeler için işler hiç kolay değil. Clay ve ekip kötüleri hayranlardan ayırmaya çalışırken kendilerini çizgi roman kaosunun tam ortasında buluyorlar. Bir sonraki bölümde kralın doğum günü var. Kutlamalar için kraliçe ve Macy kralın en sevdiği geleneği sürdürüyor. Doğum günü arifesi ziyafeti ve ertesi gün dev bir turnuva. Ziyafet sırasında Jorah Tightwad isimli kibirli bir lord kralı pohpohluyor ve şövalyelerinin Nexo şövalyelerinden daha üstün olduğunu iddia ediyor. Ertesi gün Nexo şövalyeleri Tightwad'ın şövalyeleriyle turnuvada karşı karşıya geliyor. Tightwad alaycı kendi şövalyelerinin zaferini kutluyor. Ta ki Jestro ve Canavarlar kitabı, Tightwad'ın kıskançlık kitabını elinde bulundurduğunu keşfedip turnuvayı basana kadar. Jestro ve canavarları arenayı kaosa sürüklüyor. Burada anlıyoruz ki Tightwad'ın şövalyeleri turnuvada iyi olabilir ama gerçek savaşta işe yaramıyor. Nexo şövalyeleri kralı ve arenadakileri kurtarıyor ama Jestro kıskançlık kitabıyla kaçmayı başarıyor. Bir sonraki bölümde Knighton'ın ünlü şefi Goblet Ramley şimdiye kadarki en acı chili tarifini yarattığını duyuruyor. Bu efsanevi tarif sadece Knighton TV'deki en acı chili yarışmasının galibine verilecek ve tarif kitabının son sayfasında başka türlü yapılamaz. Jestro ve Canavarlar kitabı bu tarifi ele geçirmeleri gerektiğini düşünüyor. Çünkü acı çili daha da ateşli canavarlar yaratmak için şart. Murloc bu tarif yanlış ellere geçerse yani Jestro'ya Knighton'un büyük tehlikede olacağını biliyor. Şövalyeler kendini beğenmiş Şef Ramley'e tarif için başvurunca Ramley sadece yarışmayı kazanırsanız diyerek meydan okuyor. Axel ve Şef Cheffy Claire birlikte yarışmaya katılıyor. En acı çiliği yapan ekip Ramley'in kitabını kazanacak. Cheffy Claire, Axel'in yeterince iyi olup olmadığından şüpheli ama komik yemek programı anlarında Axel'in aslında harika olduğunu ve iyi bir takım olduklarını görüyoruz. Bir başka bölümde aslında tatil ihtiyacı olan kişi Clay değil, diğer şövalyeler. Clay o kadar odaklı ki takım artık bunalıyor. Sürekli antrenman, sürekli bakım. Murloc 2.0 bile yorulmuş durumda ki onun fiziksel bir bedeni bile yok. Bu yüzden şövalyeler Clay'i istemeden de olsa tatile gönderiyor. Tatili tabii ki Lens organize ediyor.
Çünkü tatil planlamak onun uzmanlık alanı. Jestro ve Canavarlar kitabı kötü bir kitabın peşine düşmüş durumda. Bu kitabın tatil köyü Exalted Towers'ın yakınlarında olduğundan şüpheleniyorlar. Clay'in tam da kaldığı yerde. Hizmet berbattır, personel huysuz, herkes birbirine ve özellikle Clay'e karşı acımasızca davranıyor. Herkes resmen kötülükten keyif alıyor gibi. Kral ve kraliçe Halbert'e eşlik ederek temizlik şehri Clinington'da belediye başkanı Kauf'la yapılacak kraliyet ziyafetine katılıyor. Macy kraliyet görevlerinden sıkılmış durumda. Bu sırada Jestro ve Canavarlar kitabı Snottingham kasabasına gidiyor ve kitap orada öyle bir yemek yiyor ki Jestro'ya hasta eden canavarlar yaratma yeteneği kazandırıyor. Snottingham'da saldırı olduğu haberi geliyor ama canavarlar üzerlerine hapşırıp tuhaf bir hastalık yayıyor. Ancak Snottingham soğuk algınlığına yakalanıp garip semptomlar göstermeye başlıyorlar. Ava hemen Murloc 2.0'ın antivirüsünü güncelliyor. Böylece hastalık sistemlerine bulaşamıyor. Clinington'a sürpriz bir saldırı başlatıyor. Şövalyeler hastalıklı halde onlara karşı koymaya çalışsa da çok zorlanıyorlar. Ava yeni bir Nexo gücü antivirüs gönderiyor. Bu güç şövalyeleri iyileştirip kalkanlarını temizliyor. Şövalyeler kraliyet çiftini kurtarıp canavarları geri püskürtüyorlar. Belediye başkanı Roger şövalyelere teşekkür ediyor. Fortrax'ta şövalyeler ortalığı temizlerken Lance işi kaytarıp saçını yaptırmaya gidiyor. Başka bir bölümde Jestro ve canavarları saldırı formasyonunda Fountain kasabasını yağmalamaya gidiyor. Ama şehre vardıklarında kimseyi göremiyorlar. O anda kahkahaları duyuyorlar. Tüm kasaba halkı stand-up komedyeni Jokes Knightley'i dinlemeye gitmiş. Komedyen öyle etkileyici, öyle komik ki kasaba ona tapıyor adeta. Jestro ve kitap, biz de komik olmalıyız diye karar veriyorlar. Spam Ice'ından parodi, ironi, hakaret, mizah, fil şakaları, canavarım o kadar şişman ki esprileri, akla gelebilecek tüm komedi kitaplarını sipariş ediyorlar. Bir de kukla gösterisi hazırlıyorlar. Kitap Jestro'nun kucağında oturuyor. Gösteriye başlıyorlar ve şaşırtıcı şekilde gerçekten komik oluyorlar. Evet, bu ikili sahiden komik. Herkes kahkahaya boğuluyor. Fortrax kasabaya varıyor. Şövalyeler hemen savaşa hazırlanıp koşuyor. Şehir dışındaki canavarlarla savaşıyorlar ama meğer canavarlar fazla kişinin komedi kulübüne girmesini engelleyen bodyguardlar olarak çalışıyormuş. Başka bir bölümde nihayet Jestro'nun ihanet kitabını Clay'e verdiğini öğreniyoruz. Jestro, Clay'e bu kitabın ne işe yaradığını ve Mike Knight'ın nasıl kullandığını anlatıyor. Canavarlar kitabı bunun büyük planın son bileşeni olduğuna inanıyor. Bir anda canavarların peşlerine düştüğünü fark ediyorlar. Clay, Jestro ve ihanet kitabıyla birlikte Fortrax'ta diğer şövalyelerle buluşmak için geri çekiliyor. Ama Fortrax yeterince hızlı değil. Kendi araçlarına ihtiyaçları olacak. Takım canavarları farklı yönlere sürüklemek için bölünüp kaçmaya karar veriyor. Ortada dev bir kovalamaca var. Knight'ın haber ağı bunu çılgın bir haber olayı gibi an be an aktarıyor. Canavarlar şövalyelerin tüm araçlarını teker teker durdurup ele geçiriyor. Şövalyeler Squire botları ve Rofan Jester şapkalarını yem olarak kullanmışlar. Canavarlar Axel'ın tuğladan muhafaza ünitesinde ihanet kitabı olduğunu sanıyorlar. Ama kutuyu açınca sadece Ned Knight'li çizgi romanı buluyorlar. Sezon 2 finalinde Yıkım Kalesi'nde büyük tören için hazırlıklar başlıyor. Amaç geçmişin baş büyücüsü Monster'u çağırmak. Clay elinde ihanet kitabıyla bu ürkütücü kalenin kapısına doğru ilerliyor. İçeri girince tuhaf şarkılar ve garip bir müzik duyuyor. Sanki çarpık bir Broadway müzikali başlamış gibi. Bu sırada diğer şövalyeler Clay'in kaybolduğunu ve ihanet kitabının da yanında olmadığını fark ediyor. Macy, Clay kesin bir plan peşinde. Ona güvenmeliyiz. Ama önce bulmamız lazım diyor. Yıkım Kalesi'nde. Tören çoktan başlamış canavarlar kitabı. Monster'un gelişi için her şeyin büyük bir şov olmasını istiyor. Kitap bütün kötü kitapları çıkarıp Jestro'nun etrafında yerlerine kusturuyor. Ama bir tek ihanet kitabı eksik. Çünkü o hala Clay'in elinde. 3. sezon başlıyor. Venan krallığını şimdiye kadarki en büyük tehdit bekliyor. Jestro hiç olmadığı kadar sinsi ve tehlikeli. Canavarlar kitabıyla yeniden güçlerini birleştiriyor. Ama bu kez yanlarında gizemli bir kötü teknoloji gücü var. Monstro bulutu. Bu dijital fırtına teknolojiyi yozlaştırıp tüm krallığa kaos saçabilecek kadar güçlü. Bulut No'nun dört bir yanına yayıldıkça Nexo şövalyeleri hayatlarının en zorlu sınavıyla karşı karşıya kalıyor. Murloc 2.0. Ekibin dijital büyücüsü ve en önemli müttefiki. Monstro bulutunun yozlaştırıcı etkisine açık hale geliyor. Bu tehdit Nexo güçlerini bozmakla kalmıyor. Krallığın tamamını tehdit ediyor. Şövalyeler Bulut tüm ülkeyi yutmadan önce onu durdurmanın bir yolunu bulmak zorunda. Aynı anda Jestro'nun Bulut'un kara enerjisiyle yarattığı yeni taş canavar ordusuyla da uğraşmak zorundalar. Clay, Macy, Lance, Axel ve Aaron. Takım yeniden bir araya geliyor. Bu kez sadece Nexo güçlerine değil, zeka, cesaret ve gerçek takım çalışmasına güvenmek zorundalar. Düşmanlarını alt edebilmek için yepyeni stratejiler geliştiriyorlar. Bu sefer teknolojiye karşı teknolojisiz, kalpten
savaşmak zorundalar. Başka bir bölümde Monstro Bulut'u ve Jestro, yasaklı, karanlık ve tehlikeli bir gücü serbest bırakıyor. Bu yeni güçle birlikte diyarı kaosa sürüklüyor. Yollarındaki her şeyi yozlaştırıyorlar. Krallığın dengesi bozuluyor ve kaos her zamankinden daha hızlı yayılıyor. Bu tehdide karşılık olarak Murloc 2.0 ve Nexo şövalyeleri bir araya geliyor ve yıkıma karşı koymanın yolunu arıyorlar. Araştırmaları sonucunda Nexo güçlerini yepyeni ve çok daha güçlü bir biçimde birleştirmeyi keşfediyorlar. Fakat bu yeteneği tamamen öğrenmek hiç de kolay değil. Karanlık güçler her geçen dakika daha da kuvvetleniyor. Krallığın kaderi artık Nexo şövalyelerinin omuzlarında. Onlar da Monstrox ve Jestro'nun korku saltanatına son vermek için hayatlarının en zorlu savaşına hazırlanmaya kararlı. Bir sonraki bölümde Jestro ve Monstrox gizemli heykeltıraşla güçlerini birleştiriyor. Heykeltıraş büyülü yetenekleriyle bir ordu dolusu canlı bahçe cücesini hayata döndürüyor. Bu minik ama vahşi yaratıklar beklenmedik derecede güçlü çıkıyor ve Nexo şövalyelerini epey zorluyor. Şövalyeler yeni kombinasyon Nexo güçlerini kullanmak zorunda kalıyorlar. Ancak bu tuhaf düşmana karşı savaşırken bir yandan da heykeltıraşın sırlarını çözmeye çalışıyorlar. Zaman daralıyor. Bir sonraki bölümde Neo şövalyeler çok zor bir durumda. Güçlü kalkanları Robot Hoodlum ve onun neşeli mekanik çetesi tarafından çalınıyor. Ana güç kaynakları ellerinden alındığı için şövalyeler şimdi taşlaşmış ormanda uyanan gizemli ve düşmanca bir güçle baş başa kalıyorlar. Orman eski ve intikam dolu enerjisiyle hareketlenirken takım için işler giderek zorlaşıyor. Şövalyeler bu tehlikeli ormanda yalnızca zekaları, cesaretleri ve takım ruhlarına güvenmek zorunda. Bir başka bölümde Axel memleketi tepelik bölgesinden ürkütücü bir mesaj alıyor. İnsanlar gizemli şekilde kayboluyor. Araştıran Nexo şövalyeleri, Jestro ve Monstro Bulut'unun eski bir savaşın ardından gömülen efsanevi 3 kardeş heykellerini gün yüzüne çıkardığını keşfediyor. Heykeltıraşın emriyle köylüler köle gibi çalıştırılarak kazılıyor. En büyük heykelin gövdesi kazı sırasında parçalanıyor. Jestro onun kafasını dev bir koçbaşı aracına dönüştürüyor. Şövalyeler battle suitlerini kullanıp dağın içine sızıyor. Burada kombinasyon Nexo güçleri çalışmıyor ama Bulut da canavarlarını şarj edemiyor. Şövalyeler klasik Nexo güçleriyle düşmanlarını donduruyor. Bulut müdahale etmeye çalışsa da dağ tarafından emilerek minik bir hamster sesine dönüşüyor. Jestro, boş canavarlar kitabını kullanarak Bulut'u kurtarıyor ve kısa süreliğine kitabın eski formunu geri getiriyor. Bölümün sonunda şövalyeler kalan canavarları dondurup köylüleri özgür bırakıyor. Bayıcı sezonu finalinde Monstro Bulut'u her yasaklı güçle daha da büyüyor ve Jestro'nun her yeni hamlesiyle güçleniyor. Nexo şövalyeleri Bulut'un ordularına karşı savaşmaya çalışıyor. Bulut, Murloc'un hologramını bile yok ediyor. Şövalyeler bu kayıpla üzülüyor. Moraller sarsılıyor ama Aaron pes etmiyor. Kendini Bulut'un içine atıp karşı saldırıya geçiyor. Aaron sonunda Bulut'u yok etmeyi başarıyor ve Monstrox tekrar kitaba geri dönüyor. Tüm ordularını da geri çekiyor. Tam Aaron düşmek üzereyken Macy onu kurtarıyor ve krallık bir kez daha kurtulmuş oluyor. Murloc'un hologramı artık olmasa da onun bir yerlerde hala yaşadığına inanılıyor. Next Knights'ın bu efsane sezonunu birlikte bitirdik. 4. sezonu görmek istiyorsan yorumlarda mutlaka belirt. Beğenmeyi ve Projektun'a abone olmayı da sakın unutma. Sen destek verdikçe Tuniler ekranda dans etmeye devam edecek. Bir sonraki macerada buluşmak üzere. Tuni ekibi seni bekliyor.